Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş, çok güzel bir bayan yelek modeli anlatacağım. Yemek kanalı olan bir bayan yelek modeli göstermiş. Böyle çok fazla istek geldi. İsmi de Sultan Hanım sanırım. Çok fazla istek geldi. Bugün o modelin yapımını anlatacağım inşallah. Çok kolay, çok pratik. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Anne yeleği örebilirsiniz. Kendiniz örebilirsiniz. Çocuk kıyafetlerine uygulayabilirsiniz. Süveter de çok yakışır diye düşünüyorum. Modelimiz çok kolay, biraz karmaşık duruyor. İlk önce sadece 4 sıradan oluşuyor ama böyle ördükçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Modelden bahsedeyim. Modelimiz 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı bir ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda da kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Evet, sizinle birlikte iki desen çalışacağım arkadaşlar. Şöyle ipimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sizinle birlikte 3 desen için 21 tane ilmek atarak başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde tek sayı 21 tane ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, 21 tane ilmeğimi şişime attım. Şöyle çeviriyorum. Arka yüzdeyiz arkadaşlar. Bu sıra hiçbir işlem yapmayalım. Bütün ilmeklerimizi haroşa örelim. Modelimiz de arka yüzden kuruluyor ama ilk kurumunu ön yüzden başlayacağız arkadaşlar. Çünkü siz lastik örgü öreceksiniz. Ondan sonra başlayacaksınız o yüzden. Sırayla bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ben haroşayı önden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Modelimiz bir de 3 boyutlu bir model arkadaşlar. 3 boyutlu olsun diye desen aralarında bir tane ters ilmeğimiz var. İpimi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Burada bir tane ters örüyorum. Bir ters ördüm. 5 tane düz örüyorum. Haroşa oluyor arkadaşlar. Bu düz ördüklerim 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane ters. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane ters. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane ters. Kenar ilmeği de düz örüp sırayı tamamladım. Evet. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Modelin birinci sırası diyelim arkadaşlar. Hazırlık yaptık ön yüzde. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Karşımda 5 tane ters ilmek görünüyor. Şimdi iki tanesini haroşa yani düz olarak örüyorum. 1, 2 düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde doluyorum arkadaşlar. Onun üzerine doladım. 2 ilmek düz örüyorum. Düzlerimiz haroşa olacak arkadaşlar. Ön yüzden de düz, arka yüzden de düz örüyoruz. O şekilde desen yapıyoruz. Haroşa olacak. Sadece bu ara ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olanlar, e, ön yüzde ters olanlar arka yüzde düz olarak görünecek. Zaten haroşa ördüğüm için düz oluyor. Yine 5 tane ters ilmeğim var karşımda. 2 tane düz ördüm. Ortadaki ilmeği bakın örmeden sağ şişimi alıyorum ve üstüne doluyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Haroşa desem daha iyi olur çünkü siz haroşayı ters örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz arkadaşlar. Bir düz, 2 ilmek haroşa. Haroşaları ben düz örüyorum. Tekrar söylüyorum, kusuruma bakmayın. Yanlış anlaşılmasın. Evet, 2 tane haroşadan sonra sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım ve doladım. Ve 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Bir düz, kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Birinci sırasını. Çevirdim. Ön yüzde desen yapmıyoruz. Arka yüzde deseni kuruyoruz hep.
İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Yine haroşa örüyorum. Yani düz örüyorum. Şöyle bir, iki ilmek haroşamı ördüm. Pardon. Burada ikinci ilmeğim tersti. Kenar ilmekten sonra bir ters, iki ilmeğimi haroşa örüyorum. Bakın üstüne doladığım ilmek var. Doladığım ilmeği yine hiçbir işlem yapmadan sağ şişimi aldım. Onun arkasındaki ilmeği haroşa örüyorum. 2 ilmek daha haroşa örüyorum. Bu arada bir tane ters ilmeğim var. Onu ters örüyorum. Bu ters ilmek ileride kendisini tam belli edecek arkadaşlar. Şimdi yeni başladığımız için belli etmiyor. 2 ilmek haroşa. Üstüne aldığım yani artırdığım ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve o örmeden aldığım ilmeği şimdi haroşa olarak örüyorum. 2 ilmek haroşa. Bir tane ters. 2 ilmek haroşa. Doladığım ilmeği yine örmeden bakın sağ şişimi aldım. Onun arkasındaki ilmeği altındaki ilmek diyelim. Haroşa örüyorum. 2 ilmek haroşa. Bir ters. Kenar ilmek. Anlatması zor ama çok kolay arkadaşlar. Biraz ilerledikçe ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Evet. Çevirdik. Üçüncü sıradayız. Arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğumu ipim sağ taraftaysa anlıyorum arkadaşlar. Bilirsiniz arka yüzde desen yapacağız. O yüzden önemli. Kenar ilmekten sonra bir düz ilmeğimi örüyorum. Burada bir ilmek haroşa örelim. Düz ilmekten sonra bir haroşa ördüm. Şimdi sıradaki haroşamı şöyle örmeden sağ şişimi aldım ve üzerine doluyorum. Ortadaki bakın hem alt sırada böyle örmeden almıştık doladığımız ilmeği, diğerini örmüştük. Bu iki ilmek üst üste duruyor. Bu ikisini bir haroşa olarak örüyorum. Evet, ortadakini ördük. Yanda bir tane oluşturduk desen. Şimdi sol tarafında da sıradaki ilmeği örmeden alıyorum ve doluyorum. Bir tane haroşa. Ortada bir düz ilmeğim var, düz ördüm. Bir ilmek haroşa örüyorum. Sıradaki ilmeği bakın. Bu üstüne doladığım ilmek. Onun öncesindeki ilmeği alıyorum örmeden. Üzerine doluyorum. Ve üzerine doladığım ilmeği bakın burada ikisini bir örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum ve üzerine doluyorum. Bir ilmek haroşa. Bir düz. Diğer desenime geçtim. Bir tane haroşa. Bakın karşımda bir tane ilmeğim var. Bir de onun arkasında üzerine doladığım ilmek var. Öncesindeki ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum, üzerine doluyorum. Sıradaki o üzerine aldığımız ilmekle birlikte ikisini bir haroşa olarak örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden aldım, üzerine aldım. Yani doladığım bir ilmek ördüm. Bir düz, bir kenar ilmek. Üçüncü sırayı tamamladık. Çevirdim, ön yüzdeyim. Ön yüzde hiçbir işlem yok. İlk kenar ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Bir tane ters, bir tane haroşa. Bu üzerine aldığım ilmek var. Ne yapıyorum? Ön yüzü hep aynı şekilde örüyoruz. Bunu yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Onun altındaki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi de haroşa örüyorum. Yine üzerine doladığım ilmek var. O doladığım ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Altındaki ilmeği haroşa olarak örüyorum. Bir tane haroşa. Tam ortada bir tersim var. Onu ters örüyorum. Anlamazsanız şöyle çevirin arkadaşlar. Arka yüzden düz görüntüsü var. O yüzden anlayabilirsiniz. Ters ördüm. Dediğim gibi model ilerledikçe o ters kendisini belli edecek. Evet, sıradaki ilmeği haroşa. Üzerine aldığım ilmeği bakın sardığım ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Altındaki ilmeği haroşa ördüm. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Doladığım ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Altındaki ilmeği
haroşa ördüm. Bir ilmek haroşa. Burada bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Diğer desene geçtim. Bir ilmek haroşa. Üzerine sardığım ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Altındaki ilmeği haroşa ördüm. Ortadaki ilmek haroşa. Üzerine doladığım ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Ön yüzdeyiz arkadaşlar. Altındaki ilmeği haroşa ördüm. Bir tane haroşa, bir ters kenar ilmek. Modelin 4. sırasını tamamlamış olduk. 4.'üydü sanırım, evet. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi kenar ilmekten sonra bir düz. Birinci sıra hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir tane haroşa. Burada üzerine doladığım ilmek var. Altında da bir ilmeğim var. İkisini bir örüyorum. İkisini bir ördüm. Şimdi ortadaki ilmeği örmeden alıyorum ve üzerine doluyorum. Sıradaki bakın üzerine doladığım ilmek, altında da bir ilmeğim var. İkisini bir örüyorum. Bir haroşa, bir düz. Bir haroşa. Sıradaki bakın üzerine doladığım ilmekle haroşayı, ikisini bir örüyorum. Ortadaki ilmeğimin üzerine alıyorum bu sefer. Örmeden sağ işimi aldım ve üzerine doladım. İkisini bir örüyorum. Bir haroşa, bir düz. Diğer desenime geçtim. Bir haroşa. Sıradaki bakın iki ilmeği üzerine doladığım ilmekle altındaki ilmeği, ikisini bir örüyorum. Ortada bir ilmeğim var. Onu örmeden sağ işimi aldım ve üzerine doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir haroşa, bir düz, kenar ilmek. Evet, çevirdim. Evet, modelin ikinci sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tersim var, biliyorsunuz, ters örüyorum. Bir, iki ilmek haroşa. Üzerine doladığım ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Altındaki ilmeği haroşa örüyorum. 2 ilmek daha haroşa örüyorum. Ortada bir ilmek tersim var, ters örüyorum. Böyle karıştırırsanız arkasına bakın arkadaşlar. Evet, en son ters örmüştüm. Şimdi bir ilmek haroşa. İkinci ilmeğim haroşa. Ön yüzdeyiz. O yüzden bu üstüne doladığım ilmeği örmeden alıyorum. Altındaki ilmeği örüyorum. Bir ilmek haroşa, ikinci ilmeğim haroşa. Ortada bir ters ilmeğim var. 2 ilmek haroşa. Üzerine doladığım ilmeği örmeden alıyorum. Altındaki ilmeği örüyorum. Ön yüzde hep bu şekilde öreceksiniz. Üstündekini hani doladığımızı örmeden sağ işimizi alacağız. Altındaki ilmeği öreceğiz. Bu 2 tane olsa da aynı şekilde, tek de olsa aynı şekilde olacak. 2 ilmek haroşa. Burada bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Siz iyice modeli pekişene kadar arkadaşlar, aklınıza pekişene kadar öreceğim. Çok kolay ama dediğim gibi anlatması zor bir model. Kenar ilmekten sonra bakın düz ilmeğim var. Burada düz ilmekleri görünce anlıyorum ki arka yüzdeyim. Düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bir ilmek ördüm. Burada sadece bir tane ilmeğin üzerine dolanmıştı. Şimdi 2 tanesinin üzerine dolayacağım. Arka yüzde de dolama yapıyoruz, dikkat ettiyseniz. Bu ortada bir tanesinin üzerine dolanmış. Şimdi onun öncesindeki ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum ve üzerine doluyorum. O ortadakine işlem yaptığımız için artık ikisini bir örüyorum. Sıradakini de yine örmeden alıyorum, üzerine doluyorum. Bir haroşa, bir düz. Evet, diğer desenime geçtim. Ne yaptık? Bir ilmek örüyoruz. Şimdi bakıyorum bir tane üzerine dolanmış ilmek var. O yüzden onun öncesine
öncesinde örmeden sağ işimi aldım, üzerine doladım ve o işlem yaptığımız bir alt sırada işlem yaptığımız ilmeği hem doladığımız ilmekle birlikte, yani üzerindeki ilmekle birlikte ikisini bir örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum, üzerine doluyorum. Yani bir ortadaki, bir sağında ve solundaki ilmeklerin üzerine doluyoruz. Bu şekilde model ilerliyor. Bir tane haroşa, bir düz, diğer desenime geçtim. Bir ilmek haroşadan sonra yine bakıyorum, bakın ortada sadece bir tanesinin üzeri dolanmış. Şimdi onun sağında ve solundakilerin üzerinde dolanması, onu da çift alınması lazım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım, üzerine doladım. Ortadaki, bakın üzerine dolanık olan ilmeği ikisini bir örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum, üzerine doluyorum. Ve buradaki ilmeğimi haroşa örüyorum. Bir düz, kenar ilmeği de düz örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Evet, ne yapıyorduk? Ön yüzde kenar ilmekten sonra bir ters. Bakıyorum. Bu üzerine doladıklarımızı, sıradaki ilmeği haroşa ördükten sonra doladığımız ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Altındaki ilmeği örüyorum. Ortadaki ilmeğimi tek kaldı, onu örüyorum. Üzerine doladığım ilmeği örmeden alıyorum. Altındaki ilmeği örüyorum. Sonra bir tane haroşa, ortadaki ilmeğim ters. Dediğim gibi bu ters ilmek ördükçe kendisini belli edecek. Çukurda, daha çukurda duracak. Modelimiz 3 boyutlu olsun diye. Diğer desenime geçtim. Bir ilmek haroşa örüyorum. Doladığım ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Onun altındaki ilmeği haroşa ördüm. Ortadaki ilmeğimi haroşa ördüm. Diğer doladığım ilmek karşımda. Doladığımı örmeden sağ işimi alıyorum. Altındaki ilmeği örüyorum. Bir ilmek ördüm. Ortada bir ters ilmeğim var. Onu da ters örüyorum. Diğer desenime geçtim. Bir ilmek ördüm. Doladığım ilmek var. Doladığımı örmeden sağ işimi aldım. Altındaki ilmeğimi haroşa ördüm. Ortadaki ilmeğimi ördüm. O doladığım ilmeği, bakın, sağ işimi aldım. Altındaki ilmeği örüyorum. Bir tane haroşa, bir tane ters kenar ilmek. Dilerseniz bu aradaki ters ilmeği ön yüzden düz, arka yüzden ters de örebilirsiniz. O şekilde de desen olur arkadaşlar. Ama burada bir oyuntuluk versin diye model bu şekilde yapılmış. Bakın desenimiz artık açığa çıkıyor. Çevirdim. Arka yüzde modelin birinci sırasında ne yaptıysak aynı işlem. 2 desen yaptık arkadaşlar. Üçüncü desene geçtik. Kenar ilmek, bir düz. Ne yapıyorduk? Sıradaki ilmeği haroşa örüyorum. Arka yüzde bu üzerine aldığım, yani işlem yaptığım ilmeğin ikisini bir haroşa ördüm. Bu sefer ortadaki ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum, üzerine doluyorum. Bu iki ilmeği de üzerine doladığımız ilmekle birlikte daha önce işlem yaptık. O yüzden ikisini bir örüyorum. Bir haroşa, bir düz. Diğer desenime geçtim. Bir ilmek haroşa, üzerine doladığım ilmekle altındaki ilmeği ikisini bir örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım, üzerine doladım. Evet, bu iki ilmeğin ikisini bir, üzerine doladığım ilmekle altındaki ilmeği ikisini bir örüyorum. Bir ilmek haroşa, bir düz. Evet, diğer desenimi yapıyorum. Çok kolay arkadaşlar. Bakın, ikisini bir ördüm, üzerine doladım, örmeden alıp sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Üst üste olan iki ilmeği. Bir haroşa, bir düz, kenar ilmek. Böyle çevirdim, ön yüzdeyim. İkinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bir daha göstereyim isterseniz. Ne yapıyorduk? Ön yüzde kenar ilmekten sonra bir ters ilmek. 2 ilmek haroşa. Sadece üzerine doladığım ilmeği örmeden alıyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Aradaki ters ilmeğim artık kendini belli ediyor. Onu ters örüyorum. 2 ilmek haroşa. Doladığım, üzerine aldığım ilmeği örmeden alıyorum. Altındaki ilmeği örüyorum. 2 ilmek haroşa. Ortada bir ters ilmeğim var. 2 ilmek haroşa. Üzerine doladığım ilmeği örmeden alıyorum. Altındaki ilmeği haroşa örüyorum. 2 ilmek haroşa. Bir ters kenar ilmek.
Arka yüzden de desen yapacağız. Bakın burada düz ilerliyorsa oradan anlıyoruz ki arka yüzdeyiz. Kenar ilmek, bir düz, bir ilmek haroşadan sonra bakın ortanın üzerinde ilmeğim var. Şimdi onun sağındakine ve sondakine dolayacağız. Öncesindeki ilmeği örmeden aldım, üzerine doladım. Ortadaki ilmeği üzerine doladığım ilmekle birlikte ikisini bir örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden aldım, doladım. Bir ilmek haroşa, bir düz. Bir ilmek haroşa. Bakıyorum sadece ortada üzerine doladığım ilmek var. Onun öncesinde doluyorum. Örmeden alıyorum, üzerine doluyorum. Sıradaki ilmeği doladığım ilmekle birlikte ikisini bir örüyorum. Yine örmeden aldım, doladım. Bir ilmek haroşa, bir düz. Bir ilmek haroşa. Bir ilmeği örmeden aldım, üzerine doladım. İki ilmeğin ikisini bir ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden aldım, üzerine doladım. Bir haroşa, bir düz, kenar ilmek. Evet, bu kadar kolay arkadaşlar. Şöyle size büyük parçada yaptım, onu göstereyim. İlerleyince model kendisini gösteriyor. Şöyle onu göstereyim size. Burada yan yana 6 desen çalıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş, farklı, güzel bir model. Eskilerden bir model diye biliyorum ama hani bunda çeşidi var arkadaşlar. Yanlarına arı desen koyan var, koymayan var. Böyle düz koyan var. Yani farklı şekilde örebilirsiniz. Dilediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz bu modeli. Böyle çok hoş, çok güzel. Dediğim gibi çok fazla istek vardı. O yüzden ördüm. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Böyle kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Bir ortadakinin üzerine doluyoruz. Arka yüzde doluyoruz. Ön yüzde örmeden alıyoruz. O doladığımız ilmeği altındakini örüyoruz. Arka yüzde de ikisini bir örüyoruz ya da diğerinin üzerine doluyoruz. O şekilde devam ediyor. Böyle işte kendimce anlatmaya çalıştım. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.